Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni yayınlanmış olan Conan'ın patch notlarını inceleyeceğiz. Tabii bu şu anki oynadığımız client'te yayınlanmadı. Test sunucusunda yayınlandı. Ben size oyuna şu anda yeni gelecek olan workbench'leri ve yeni crafting sistemini e, ve bununla sınırlı kalmayan birçok yeni şeyi tanıtacağım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar, öncelikle Blacksmith'lerden başlıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi Tier 1 ve Tier 2 olan Blacksmith'lerimiz şu şekilde yeni reworklenmiş haliyle Tier 3'lere dönüştü. Bu ve şu. Oyundaki bildiğiniz üzere isimli tıhrallar artık daha farklı özelliklere sahip olacaklar. Şu anda tıhralların özellikleri olan cost reduction ve crafting speed özellikleri artık workbench'lere yerleştirildi. Şöyle anlatmak gerekirse Blacksmith birinci workbench bildiğiniz gibi herhangi bir özelliği yok. Normal bir önceki versiyonu nasılsa şu anda da o şekilde devam ediyor. Tier 2 olanlar cost reduction ve crafting speed belli bir yüzdeyle yine hızlandırıyorlar ve materyalleri düşürüyorlar ve daha hızlı craft ediyorlar. Fakat bu yeni gördüğünüz workbench'ler ise ki bence tipleri muazzam olmuş, oyuna yeni bir soluk katacağı benziyor. Ama tabii yer konusunda yani şunları biliyorsunuz. 4 tanesini yan yana dizdiğiniz zaman inanılmaz bir yer işgalinden kurtulabiliyorsunuz. Fakat bu yeni workbench'lerde bu nasıl olacak bilmiyorum ya da biraz daha alandan hani feragat etmemiz gerekecek. Şu anda tam testini yapmadım ama bu ebatları küçük olanlar diyeyim. Daha hızlı materyal craft ediyorlar. Bu Garizon Blacksmith Bench olan kısımdaki yani şu gördüğünüz yazıdaki Blacksmith daha hızlı craft ediyor fakat herhangi bir cost şu size yayın açarken ölmeyeyim değil mi? Herhangi bir cost reduction'a gitmiyor. Çok pardon. Evet, bu herhangi bir cost reduction'a gitmiyor. Yani atıyorum bir kılıcı 20 star metal yapıyorsanız yine 20 star metal yapacaksınız gibi gözüküyor. Ama daha hızlı craft edecek. Ha, kılıç için işimize yarar mı? Hayır. Ama Steel Reinforcement falan yaparken evet veya Iron Reinforcement falan yaparken evet işimizi görecek. Şu bug hep oluyor. Şunu bir fixleyeyim. Evet, şu an daha iyi. Bu ise cost reduction'ı daha düşük halde. Şu anda herhangi bir deneme yapmadım ama gözüken o. Yani bunun geniş incelemesini zaten bir sonraki videoda çekeceğim. Şu birazdan göstereceğim smelter'larda evet farklar var ama artisan table dediğimiz şu crafting yaptığımız işlerin olduğu yerler henüz test edilmiş değil yani benim gözümde. Tabii bu şu anda bile test etsek değerler değişeceği için ben tam oturmadan bunun testini çekmek istemiyorum. Çünkü bugün size işte 20 indiriyor, %20 daha az craft yapıyor, materyali daha az kullandırıyor gibi şeyler söylerim ama yarın bir bakarız. Bu değerlere oynar. O yüzden henüz daha yeni, zaten 21'inde yayınlandı bu patch notları.
henüz bunlara girmeyeceğim. Şu anlık sadece size ön tanıtımını yapıyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olup zil açmayı unutmayın. Evet, gördüğünüz gibi bu da Campaign Blacksmith Bench. Tabi işe başlamadan şunları da göstereyim size. Ben şimdilik herhangi bir test almamama rağmen, yani bu videoda almayacağıma rağmen aslında biraz test ettim. Şöyle göstereyim size. Şu gördüğünüz trallar artık name it trallar ve bunlar da söylediğim gibi craft speed ve cost reduction'lar artık workbench'lere konduğu için bunlara da ayrı bir özellik getirildi. Yani crafting işi tamamen değişti ve artık trallarda tabii bu workbench'lere koyduğumuz bize materyal yapanlar değil de iş yapan versiyonlarda artık yeni özellikler var. Bu arada Religion ve Taskmaster'larda da var. Şimdi şu gördüğünüz üzerinde kılıç ikonu olan bu daha fazla damage ile craft ediyor yaptığı kılıçları. Şu ise zaten kalkan kırılma ikonundan da belli olduğu gibi armor penetration. Şu gördüğünüz ise durability. Yani daha dayanıklı weaponlar yapıyor. Şöyle ben hepsine koydum zaten teker teker. Mesela siz yani PvP oynayan arkadaşlar muhtemelen Improved'da hala kalacaktır. Ama diğer şekilde ya da PvP oynuyordur ama artık kalesi çok gelişmiştir falan. Yandakileri kullanabilir belki, bilmiyorum. Yani Blacksmith'lerde böyle ahım şahım bir şey yok. Sıkıntı yok ama birazdan göstereceğim Smelter'i öyle değil mesela. Ben şurada herhangi bir değişikliğe gidilmiş mi diye notlar da aldım. Mesela bu 2x2 yazdım. Aslında bunu 2x1 gibi de görebilirsiniz ama ben 2x2 kare kaplamış gibi gösteriyorum. Şu improved olanlarımız da 2x2. Diğerleri de aslında 2x2. Şöyle gördüğünüz gibi yüksekliği, hani şöyle söyleyeyim size, şuradan bir yerden bir foundation koyarsınız ama çok iyi olmayabilir. O yüzden yüksekliği de 2 bu yeni gelen workbench'lerin. Fakat şu arkadaşın hani bir tık daha geniş. Bu yanılmıyorsam daha az materyalle yapan olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi 3'e 3'lük veya 3'e 2'lik gibi bir boyutu var. Şöyle arkadan da göstereyim ben size. Tiplerini. Bu 2x2 ama şu gördüğünüz yüksek olasılıkla 3x2 veya 3x3. Yükseklik olarak da 2. Evet, bu Blacksmith'ler bu kadar. Şimdi Smelter'ları göstereyim. Şunlar 1x1. Aslında 2'ye de kayıyor biraz ama güzel hizalarsanız evet 1x1. Yüksekliği de 1x1. Ama önce fırını koymayın. Önce evi yapın 1x1 gibi. Oraya fırını sıkıştırın. Yoksa fırını koyduktan sonra üzerini kapatamayabilirsiniz. Bunu denemesini yaptım. Bu da 1x1. Improved olanlar. Şöyle gördüğünüz gibi bunların trallarında herhangi bir ikon yok. Çünkü bunlarda herhangi bir öyle işte ataktır, şudur budur yapabilecek bir durum olmadığı için crafter'larda yok ama artisan olanlarda var. Şöyle görmeniz açısından eski map'teki Exile Land map'indeki olan kilini de koydum. Bu da daha bir minik 1x1. Bu da tabii şeyle alıyorsunuz. Biliyorsunuz zaten bosslardan düşen Rune of Fragment'ı map room'u öğrendiğimiz adamın arkasındaki arşive götürüp oradan random repeats'ler alarak şu killini elde edebilirsiniz. Bilmiyorsanız da ben yakında zaten bunlar için detaylı rehber videolar çekeceğim. Bilen arkadaşlar için şöyle koydum. Bu zaten biliyorsunuz çok hızlı bir craft'a sahip ve yerde işgal etmiyor neredeyse.
Fakat şu anda benim çok hoşuma giden ama nasıl sığdıracağımı bilemediğim yeni fırınlar. Evet arkadaşlar, şöyle. Bu arkadaş ve bu arkadaş. Yani bu bayağı bir büyük. Hani şöyle baktığınız zaman bacasının üstü 3'te kapanıyor ama bir yere kadar. Yani hala bir tık dışarısı kalıyor. O yüzden eğer evin içinde kalsın diyorsanız 4'e ihtiyacınız var. Ama yok ya, ben şöyle bir ev bacalı bir motifli falan bir yer yaparım. Millet de oradan sızmaz şekilde ben oraları üçgenleri kapatırım derseniz de yüksekliği 3 kare, 3 duvar. Ama evin içine koymak istiyorsanız 4 duvar. Bu arkadaşın özelliğine gelirsek, heat efficient olan, gerçekten bunun testlerini yaptım yine. Bayağı hızlı ürünleri, iron barları, steel barları, star metalleri yapıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, iron barları şu birinci furnace'ımız 10 saniyede yaparken bu 8 saniyede yapıyor. Affedersiniz. Şu arkadaş 10 saniyede yapıyor. Ondan sonra bu uzun olan da 10 saniyede yapıyor. Fakat heat efficient olanımız 4 saniyede bir iron bar craftlayabiliyor. Fakat aynı zamanda daha fazla da burning yiyor. Yani bu kömürü falan, yakıtı çok fazla tüketiyor. Diğerlerinde atıyorum 3K kullanacaksınız. Buna bir 5K koymanız gerekecek. Yani sen bunu nasıl kullanırsın? Acil bir şey yapman gerekiyordur. Duvarlarını onarman gerekiyordur. Eve bir baskın vardır. Raid yapıyorlardı. Tamam, bundan koy. Kullanabilirsin. İşinde görür. Ama sen bunu koyup ben sonradan çıkacağım dersen abi bu yiyor yani. Koalınızı, oilinizi, wood'unuzu bitirir. Ama çok da hızlı yapar tabii. Aceleniz varsa, dediğim gibi bir arkadaşınız sizden star metal istiyordur. 2 dakika eriteyim vereyim diyorsanız tamam, bunu kullanabilirsiniz. Yani hatta bence bir tane bir yere koyun bunu. Böyle zaten şömine gibi de bir tipi olduğu için bunu böyle şöminemsi şey yapabilirsiniz. Hatta yanma efektlerini göstermek adına ben şey de koydum, içlerine kömür de koydum. Şu şekilde yanıyor. Bir şömine hissi veriyor. Yani yanlarını süslersiniz, bir yanına bir table koyarsınız falan filan. Bir yere sığdırılır, bu güzel monte edilir. Ama tabii kullanış açısından çok hızlı bir şekilde craft yapsa da gördüğünüz gibi 1 saat 12 dakika 247 taneyle bu sadece 187 ile bile 3 saat. Bu arkadaş normal hızda ya da normal hızdan bir tık daha yavaş craft ederken sizin fuel'ınızı çok iyi kullanıyor. Yani sen buna 3 tane koy, tamam mı? Ondan sonra içine yığ şeylerini, iron barlarını, bir şeylerini. Sonra çık bir gün oyuna girme. Bu abi bunu bitirir. O iron'lar boşta kalmaz. Ama bu arkadaş bitiremez. Yarıda kalır. Çünkü çok hızlı yapıyor. Bu kısa aceleci işlerde üstünüzü repair edeceksindir. İşte bir boss avlayacaksındır. Surge'e gideceksindir. Yani yeni purge sistemi var, yani kendin summonluyorsun. O işlerde kullanırsın. Ama onun haricinde nasıl kullanılacak şu an için pek de konuşamıyorum ama şu gördüğünüz gibi çok havalı ya. Yani tipi falan süper. Bayağı da yüksek yani, gördüğünüz gibi. Şöyle bir duman tütme efekti varmış. Yanarken tırmanmamıştım hiç. Görmüş olduk. Öyle yani, bunlar hakkında diyebileceğim pek de bir şey yok. Dediğim gibi bu uzun sürede craft ediyor diğerine oranla ama daha iyi dayanıyor. Diğeri ise hızlı craft. Böyle. Bunları bitirdiğimize göre şimdi tannery'lerimize geçelim.
Şöyle şu gördüğünüz gibi bir tier 1, improved tier 2, tabi 1x2 gibi bir alan kaplıyor, yükseklik olarak da 1. Bu da öyle. 1x2 yükseklik 1. Fakat bu yeni tenorlarımız ki gördüğünüz gibi şöyle bir animasyonu var. Hani orada deri ile uğraşmıyor ya, elini böyle yapmıyor da ne bileyim biraz daha farklı bir animasyona sahip olan bu plant based tenorimiz var. Tier 3'lerden bir tanesi. Şurada diğer olan Persian tenori. Yanılmıyorsam Persian daha cost'tu ya bu sanırım. Yani diğer table'larda yazdım. Muhtemelen bu table'ları birazdan gördüğümüzde ya belki buna da eklemiş olabilirim. Eklememişim. Şuna eklemiş miyim? Buna da eklememişim. Birazdan diğerlerini göstereceğim de ekledim. Persian yanılmıyorsam daha az materyal tüketiyor. Yani bu yüksek olasılıkla partlarınızı daha az tüketerek veya ne bileyim 2 deriden 1 litre çıkıyorsa tekte çıkaracak falan filan gibi veya daha fazla tar çıkartacak, artık ne olacak henüz bilmiyorum. Testte zaten bu da belki yakıt daha fazla götürecek şekilde çalışıyordur. Şöyle aynı maşa gibi olan şeyden bunda da var ama aslında maşa değilmiş o ama şu tutkal gibi, evet. Baya güzel olmuş ama ya. Yani oyuna farklı bir soluk katmışlar. Tabi bunları yeri gelmişken şöyle feedlerden de göstereyim. Açmamız için ne gerekiyor? Ya okumak istiyorum da tam oturmamış. O yazıyı da tam sığdıramamışlar. Şöyle Blacksmith, şöyle parça parça gidelim, zaten siz de görürsünüz. Blacksmith yine 10 level'da açılıyor. Sürprizi kaçsın da istemiyorum. Çünkü çok güzel şeyler var. Carpenter 10 level. Master Carpenter yani Tier 2 olanımız 30 level. Ve Grand Master olanımız 57 level açılıyor. Yani 3 parçaya bölmüşler. Şöyle bakıyorum, ne diyor? Scale and Radius. Şura kaymıyor işte, topuzu kaydıramıyorum. Evet, Persian Cost diyor. Aynen. Ya VAS dediği daha efektif, malzemeyi daha efektif kullanıyor sanırım. Bu da galiba trade'de daha hızlı yapıyor olabilir. Bu Carpenter ya. Pardon, biz Carpenter'a bakmıyoruz ki. Tenor'e bakmamız lazım. Çok pardon. Evet ben onu okumuştum zaten, onları diğerlerinde not aldım ama burada bakmamız gerekiyor. Evet, Tenor'ımız Tenor 1, Tenor 2. Evet, Grandmaster yine aynı şekilde mi? Persian ne yapıyormuş? Last of Tanning and Lower the Cost. Bu ise bakın şuradan aşağı inmediği için tam göremiyorum. Ama Lower the Cost dediğine göre evet, Persian daha az materyal tüketerek veya bir deriden daha fazla deri falan çıkartarak çalışıyor. Bu arada tannerilerde yanılmıyorsam artık silk yapılacak. Öyle bir notlarda öyle bir şey yazıyordu. Gerçekten henüz test etmedim. Test videoları gelecek zaten bu seriden sonra. Bu bölümden sonra pardon. Evet, tenorımız da bu şekilde devam ediyor. Tabii tenorlarımızda da yine artisan olmadığı için bunlar bir ikon falan yok. Armor'lara gelmeden önce şuranın şeyini söyleyeyim. Yine 1x 2x2 yani şöyle bir kare tüketiyor. Yani bir karenin içine sığıyor. Ama 2x boyunda. Ben birazcık bunu güzel gözüksünler diye gerdir çektim yana doğru ama
siz bunu 2'ye de oturtursunuz. Oturttum ben, olabiliyor. Yükseklikte 2 gördüğünüz gibi. Şunun yüksekliği daha düşük. Muhtemelen bu 1'e sığar gibi. Biraz böyle çekseniz falan kendinize doğru. Evet, bu Persian uzun olan. Bu da plant based. Evet, armor'lara gelirsek Tier 1 armor'ımız, Tier 2 armor'ımız ve Tier 3. Şunun tipini görmenizi istiyorum gerçekten. Harika modelleri var. Özellikle bir yandaki çok hoşuma gitti. Bu campaign olan. Tabii ben içine yine tırallarımı dizdim. Evet, bu Garrison olan, şöyle gördüğünüz gibi şuraya bir armor takmış, eldivenler var, masanın üzerinde bir şeyler. İşte ayakkabılar, suyu, şurada tutkalı. Hafif bir tannery havası var. Böyle bir armor. Tabii ben şimdi sizle inceleyecek olursam bunun herhangi bir özelliği yok. Bu Tier 2 olarak, genel olarak bütün Tier 2'lerde böyle. Yine cost reduction ve craft speed artışı olacaktır. Yani biraz materyal azalır ve biraz hızlanacak. Fakat bunların campaign olanı daha hızlı üretirken Garrison olanı daha böyle az malzemeyle yapabileceğiniz olması gerekiyor. Okunmuyor, yani o yazılar tam okunmadığı için ben de şöyle not alamıyorum. İlerleyen zamanlarda şu feedlerdeki kısmı düzelteceklerini düşünüyorum. Bu arada bunu açmak için yine Armor'ı açıyoruz ve Armor Bench alıyoruz ama sonrasında Master Armor'ı açmamız gerekiyor. Daha sonrasında şöyle benim verdiğim gibi, gördüğünüz gibi Campaign'i açıyoruz. Evet, Campaign Quick Long Campaign dediğine göre yüksek olasılıkla bu daha hızlı yaparken Garrison olanımız large grup falan diyor ama altını göremiyorum. Muhtemelen son cümlede artık ne yazıyorsa yazıyor. Bu daha az materyal tüketerek işlerini yapıyor. Şöyle. Tabii diğerlerini de hızlı bir göstersem mi size? Bunlarla şu FPS modunda yaklaşmadık. Pardon. Donma yaşadım. Böyle şunları hızlı bir şekilde göstereyim. Böyle yakından gördüğünüz gibi iron barlar, steel barlar, şöyle bir çuval, minik bir ocak. Tabi bu arada kamerada nasıl çıktığımı da bir görmem lazım. Şöyle otur. Biraz çökmüşüm. Evet, devam ediyorum. Burayı hızlıca bir yakından görmek isteyenler kesin olmuştur. Ben daldım tabii, gösteremedim. O yüzden bu kısmı görmek istemeyen arkadaşlar direkt ileriye sarabilirler. Şöyle bir mum konmuş. İyi, çok güzel olmuş ya bu yakından bakınca da tasarım. Benim gayet hoşuma gitti. Bunlarda herhangi bir değişiklik yok. Şunu zaten biliyorsunuz. Bu map'te olmayabilir. Ben henüz öyle rapis kazandığımız bir şey görmedim. Yani o fragmentları alıyoruz, o fragmentları, ama onları böyle resim falan çeviremiyoruz. Böyle yakından bu da böyle. Bunlarda herhangi bir değişiklik yok. Şunları zaten yakından göstermiştim sanıyorum. Evet. Burası böyle.
Benim bu arada en çok beğendiğim o Smeltery oldu, değişik yeni gelenler. Aralarından yeni gelenlerden Carpenter'lar oldu. Bu Tier 1 Carpenter, Tier 2 Carpenter ve şu gördüğünüz Tier 3 Carpenter. Nereye sığdıracağız bir fikrim yok ama abi tipi çok iyi yani. Bir de bu var. Bu da Tier 3. Şöyle muhtemelen trade hızlı olandı. Evet, trade'imiz hızlı olan speed yazmışım zaten. Yükseklik 2, yanlara 2, dikine de yine 2 muhtemelen. Fakat bu arkadaş hani zaten şunları zor sığdırıyorduk. Bunu nereye sığdıracağız bilmiyorum ama şu ağaç kesme işi abi çok cool. Yani ben şey düşünüyorum. Şöyle mini bir base yapacağım. Kapıya şundan bir tane koyacağım böyle evin yakınına. Oraya minik samanlar, mamanlar bir şeyler. Çok şekil duracak dışarıda. Evet, bunların özelliklerine gelecek olursak yine Tier 1'de herhangi bir özellik yok. Tier 2 materyal hafif azaltıyor ve aynı zamanda hızlandırıyor. Purgation materyalinizi daha az götürtüyor. Yani ne bileyim Shaped Wood'u daha az cost'la yaparsınız ki ben ya hızlı evet tercih edebilirsiniz. Bazen gerekir. Ama bazen gerekir. AFK olduğunuzda gerekmez. AFK olduğunuzda eliniz kolunuz böyle yorulduğunda dersiniz ki hani bana böyle en çok çıkacak ne var abi ondan ver dersin. O yüzden Purgation'lar işimizi görecek gibi. Yani ben Purgation gideceğim. Yine bir tane hızlı olanlardan koyarım ama genel olarak Purgation şeklinde gideceğim. Bunlarda da yine 3 ayrı troll geldi. Bunlardan birincisi yine atak. Yani burada ne atak yapabilirsin? Bow yapabilirsin. Spear buradan yapılmıyordu. Yok. Spear Blacksmith'teydi. Burada başka bir şey yapılıyor mu? Ben hatırlamıyorum. Atak değerlerini yükseltiyor. Sanırım 5 atak damage ekliyor ama ben yine bunların uzun videosunu çekeceğim size. Yine durability ve armor penetration şeklinde 3 ayrı tıralları var. Mesela ben burada Purgation'a durability tırral takmışım. Tabi bunlar çok büyük bir önemi olmayacak. Galiba hepimiz atak kullanacağız. Ama belki yerine göre armor penetration'da kullanılabilir. Çünkü cidden fark ettiren armor penetration'lar veriyor. Zaten Master Weapon Fitting falan koyuyoruz ya üzerine armor weapon fitting. Onunla bu ayrı şeyler. Yani sen troll'unu koyuyorsun oraya. Troll kendisi atak bonuslu bir weapon yapıyor. Atıyorum artı 6 troll'dan geliyor. Bir de sen üzerine armor weapon fitting falan bir master weapon fitting bir şey basıyorsun. Bir de öyle fazladan geliyor. Yani Star Metal Two Handed Sword 75 damage'lere falan çıkıyor öyle düşünün. Yani bir Legendary seviyesinde oluyor. Bunun Poisoning olan dagger'ları falan düşünün. Yani ne demişler. Oyun tamamen değişiyor arkadaşlar. Bu henüz sokulmasa da devreye yani gelecek. Bayağı bir değişiklik var. Burada ise abi, tamamen farklı bir şeye gidilmiş. Bildiğiniz gibi kaldronlarımız vardı. Bunlar artık birbirlerinden ayrılmışlar ve işte bir kaldronun içinde pot yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım, boyayı da onun içine yapayım, şunu da yapayım, boyayı da yapayım, bitti. Artık Blacksmith Bench var ve Blacksmith Bench'te orplarımızı yapıyoruz, potlarımızı yapıyoruz, MI çeşitli diğer şeyleri de yapıyoruz. Ben şu an herhangi bir perk vermediğim için bu kendinden açılıyor. Bunda herhangi bir iyileştirme yok. Bu birinci seviye Tier 1 ama tipi mükemmel. Şöyle biraz yavaş gideyim burada. Bir pot var. Şöyle aşağıda minik potlar. Şöyle bir sürahi gibi bir şey var. Onun içinde artık içiyor mu, karıştırıyor mu, damlatıyor mu, döküyor mu nedir? Testi mi diyelim ya da ona sürahi demeyelim de testi gibi bir şey.
Bu tier 2'si yine potlar biraz gelişmiş ama kanman efekti gelmiş yanılmıyorsam. Burada da var mıymış? Ha, evet, burada da var biraz kan. Ama burada bayağı bir tabak dolusu var yani. Şöyle kitaplar tam alkemist hissiyatını vermiş ya. Çok güzel olmuş. Çok beğendim ben bu olayı. Ayrılmasını özellikle birbirlerinden. Şöyle gördüğünüz gibi Perdition, abi bu costmuş, zaten yazmışım. Yani bir kare alıyor. Yanlamasına 2 yanılmıyorsam. Dikine de 2 şeklinde. Tipi muazzam bence. Ve cost reduction olduğu için ben bunu kullanacağım. Yani bunu kullanmak zorundayım daha doğrusu. Yoksa kullanacağım, bu olmazdı. Yani bunu yine koyarsın. Bunu dekor olarak kullanacağız arkadaşlar zaten. Yani bunu bench olarak kullanacağımı düşünmüyorum. Çünkü tipler tam anlamıyla bir DLC gibi, bir dekor gibi falan, çok iyi. Fakat şu, yani ben olsam hani gerçekten şunu cost yapmaları gerekirdi ya. Şu cost reduction olmalıydı. Diğeri tipinden belli, hızlı yapmalıydı. Abi şunun güzelliğine bakın. Bildiğiniz, yani bildiğiniz kütüphane gibi bir şey. Çok iyi. Bu daha hızlı pot yaptırıyor ve abi tipi mükemmel ya. Binlerce pot var abi. Bütün potları dizmiş adam. Kitapları dizmiş. Kafalar, şunlar bunlar. Ay şurada hani, ya şurayı aldım, tamam. Şurada minik bir sehpan var. İşte bir kazanın var, içinde kanman bir şey yapmışsın. Şurada bir kitaplık gibi bir yere var. Şurada uzun bir workbench'im var. Çalışma alanın. Şurada başka bir kitaplığım var. Burada ekstra bir de hani not mu okuyor, yazıyor, ne yapıyor? Ekstra bir yer daha var. Ya bayağı iyi ya. Şunun görüntüsü çok iyi. Bunu al. Ya salon gibi bir yere koy. Etrafına da biraz şömine mömine, işte kat, yani bir şeyler yap. Resimler falan koy kafasına, üstüne, başına. Dekor olarak kullan yani. Çok iyi. Benim çok hoşuma gitti. Yükseklik bakımından 2, hani boyutlarını da söylemek gerekirse 3x 3x 2 demişim. Yani 3'e 3'lük bir alan alıyor. Şöyle arkayı hani, ya 2'ye oturtur musunuz bilmiyorum. Çok iyi olanlar belki oturtur ama çok sıkıştırırsınız. Yine illaki kayar bu. Fakat yanlamasına zaten kesinlikle 3. Belki boyuna 2 olabilir, yüksekliği de 2. Ama ben 3x3'e hani rahatça oturacağını söyleyebilirim. Şöyle, bu yeni bir şey. Hepinizin de aklına gelmiştir zaten. Ya abi biz hani dansözlere 3-5 kıyafet yapacağız ama yani bir saat Blacksmith'te aşağı iniyorsun, kaydırıyorsun, maydırıyorsun, çok yoruluyorsun veya ne bileyim altın yapacaksın, yoruluyorsun. Adamlar bu işi bitirmiş. Casting Table diye ikinci bir table yaratmışlar. Ve bu table'da DLC'lerde varsa tabii şu dansözlere giydirdiğimiz, dancerlara giydirdiğimiz kıyafetleri yapıyorsunuz. Şöyle gold coin'ler, muhtemelen gold bar falan da burada. Glass'larınızı da burada yapıyorsunuz artık. Yani şeyin içine atayım, fırının içine atayım, olsun, bitmiş durumda. Şu çalışması da şu şekilde adamımızın. Bunlar kaç level'da veriliyor? Feat'lerine de bakalım şöyle hızlıca. Şöyle casting table'ımız, şunları vereyim ben. Gelmişken yere. Ya muhtemelen Blacksmith'le açılıyor ama nerede Blacksmith? Galiba göremiyorum. Ha, buradaymış, çok pardon. Seçmişim. O yüzden göremedim. Furnace, Blacksmith 10 level'da casting ile birlikte geliyor. Ondan sonrasında başka ilerleyen süreçte bir şey var mı? Yok. Evet. 10 level'da açabiliyormuşuz bunda.
Ekstra olarak ayrı bir tablo yapıyorsunuz. Ya yer doluyor. Anladın mı? Hani sen steel barları koydun oraya, çivi yapıyor adam. Yani diyorum bir de altını da işleteyim. Ya işlenmiyor. Ben mesela sırf onun için ekstra bir blacksmith table koyuyordum. Orada sadece altın işliyorduk biz kılanca. Hani bu iş kalkmış. Bu çok güzel olmuş. Çok beğendim bu olayları. Evet. Bu kısımda şu an göstereceğim bu kadar. Şimdi üst kısma gelelim. Üst kısımda bizi ne bekliyor? Şöyle kaldırım gördüğünüz gibi burada. Bu ne olmuş buna böyle? Şurada bir şey var ama burada da var. İlginç. Ha, cook koymuş. Aynen. Cook ve alkemi biliyorsunuz koyulabiliyor. Normal kaldronumuz. Kaldronda ne yapılıyor arkadaşlar? Onu değerlendirelim. Alchemical Base, Dragon Powder, Steel Fire. Bu arada Armor ile ilgili de bir gelişme var. Onu söylemeyi unuttum. Çok pardon. Şimdi girip gösteririm. Artık şey değişti. Concealant değişti. Bizden Ichor yerine resin istiyor ve resini de birçok ağaçtan elde edebiliyoruz artık. Pik ve pickaxe'larla birlikte. Gördüğünüz gibi şu eziyetten de kurtulmuş olduk. Resine dönmüş olay. Ben de kutu kutu resim var gerçekten. Ne yapacağım diyordum. Bunu yapacakmışım. Şimdi 4 tane bunlar ama eminim ilerleyen zamanlarda başka şeyler de gelecektir buraya. Şu bildiğiniz gibi Improved. Tabi bunun özelliklerini biliyorsunuzdur. Yine Cost Reduction ve Crafting Speed artıyor. Abi şu nedir ya? Şu. Persian. Yani yine Cost Reduction bunda olacak belli ki. Tipi de çok iyi ya. Bildiğiniz altar gibi ya. Adamlar yapmışlar yani. Hani bu arada benim bilgisayarım bu kadar desteklemiyor. Umarım oyun takıla oynamıyordur. Şöyle bir kontrol etmek istiyorum aslında da. Ya, umuyorum oyun takıla oynamıyordur. O yüzden sırf yavaş yavaş gitmek istiyorum size daha iyi gösterebilmek adına bu table'ları, görüntü efektlerini yükselttim ama şöyle position'ımız yine cost reduction veriyor. Yükseklik 2, yani şuradan duvarın şu koyduğum ışığın olduğu yerden çekilmiyor. Denedim. Bir tane çekiyorsunuz. Şu kaldronun demirine takılıyor. O yüzden 2 yapmak durumundasınız yüksekliğine. Fakat bu 1 oluyor. Bu ise hızlı. Şu arkadaş gelecek yine bize. Hep geliyor biliyor musunuz? Burayı yapmam... Ya şu gördüğünüz yeri yapmam gerçekten 10 saatimi aldı. Bayağı yordu beni. Ama bunu da tanıtmak istiyorum. Gerçekten Conan'ı oynayan bir kitle olduğuna ben inanıyorum. Ama o kitlenin dağılmış olduğunu düşünüyorum. Veya o kitle için pek kaynak yok. O yüzden ya eğlence videoları var. Gerçekten eğlenen insanlar var. Onlara diyeceğim bir şey yok. Ama kaynak konusunda size temel olarak belki birkaç bir şey veriyorlar ama böyle ciddi detaylar alamıyorsun. O yüzden buna çekmeye karar verdim ve bu şekilde de devam edeceğim. Bu gördüğünüz Fireball kaldırım ise daha hızlı bu ürünleri yapıyor. Tabii ben burada yüksek olasılıkla hızı tercih ederim. Ne abi aynı gözüküyorlar şu anda. Yani ben henüz bu adamların bunu oturtabildiğini düşünmüyorum. Yo, aynı da değilmiş aslında. Bu bir istiyor, evet. Bu farklı ya. Oturtmuşlar, pardon, benim hatam. Ama tabii şöyle düşünüyorum. Dengeler değişir her türlü. Şu an bunu böyle koymuş olabilirler ama belki farklı bir şey de olur. Ama aşağıdaki o campaign ve Garizon'dan dolayı bunu diyorum. Yani o yazı tam okunmuyor. Ve okunmadığı için de işte şu an bile beni yanlışa düşürdüler. Yani adamların yaptığı şey yapmadı dedim. Yanlış oldu. Böyle. Bu daha hızlı craft ediyor.
Şöyle yeni başka bir bench daha geldi. Burada tabi Blacksmith ve Armor kullanabiliyorsunuz. Burada işte dediğimiz gibi damage kitlerini, bilmem nelere, işte Armor ve Rapier kitlerini falan Tinkerbench'ten yapabileceğiz artık. Bu da ayrılmış. Ben çok sevindim açıkçası çünkü ta böyle aşağılara kaydırıyordum, ne bileyim Constables falan seçmem gerekiyordu yandan. Ya yoruyordu işte, Armor'la git, Armor'dan şunu al, buradan bunu al, bunu falan. Hepsini toplamış adamlar, Tinkerbench demişler. Yapmışlar. Çok hoşuma gitti bu. Böyle çalışma şekli de bu. Şöyle yakından bakacak olursak. Şuradan aşağı düşmem umarım. Evet, böyle. Yüksekliği yine bu arkadaşın da 2. Birlik alana koyabilirsiniz. Yani bir kareye oturur. Fakat 2 kareyi işgal eder. Ya aslında 1.2 gibi bir şey işgali de. Yani ikinci kareyi ister yani. Böyle yükseklik bu şekilde. Burada yine bir başka yeni istasyonumuz olan Dyer's Bench. Artık boyalarımızı buradan yapacağız. Bu abi ne kullanıyor onu da göstereyim size. Alchemist kullanıyor. Ben bütün turalları denedim bu arada. Alchemist'ten başka olmuyor. Şunu Armorer. Yine burada bildiğimiz gibi Cook veya Alchemist. Şöyle yeni boyalar da var bu arada. Yeni boyalar şu an üzerimdeki Blighted Green, işte Blood Red, Bright Purple, Dirty Yellow, Faded Blue, Faded Blue'dan 2 koymuşum. Faded Green, Faded Yellow, Full Blue, Full Green, Full Purple, Infectious Yellow, Midnight Blue, Moss Green, Muted Blue, Muted Yellow, Night Blue, Pink Dye, Royal Purple, Sky Blue, Velvet Purple, Deep Sea Green, Faded Purple, Faded Reds, Full Green, bunu bir daha dedim galiba, evet. Muted Yellow da sanki bir daha dedim. Rusted Red, Sun Yellow, Forest Green, Silver Blue, Full Yellow ve Muted Purple. Şu Midnight Blue sanki vardı. Ben bunlardan birini fazla koymuş olabilirim. Zaten şimdi size göstereceğim onları. Evet, Dire Bench'te böyle olmuş. Tipi çok hoşuma gitti benim. Durango diye bir oyun oynuyordum. Onu bana çok anımsattı. Oyun kapanmıştı. Çok üzülmüştüm. Nexon oyunu bir süre kaldı ve bitti. Telefondaydı. Bayağı da iyiydi. Zaten Survival'lara da merakımı o oyun opohladı diyebilirim. Yani Ark'ı daha öncesinde oynuyordum ama pek Survival'a girmiyordum. Conan'la cidden bu işin içine girdim. Yani WoW'dan buna geldik diyebilirim. Evet. Ve son olarak modlara ihtiyaç duymadan sıkıldığımız zaman abi bir tane berber olsa da saçımı başımı değiştireyim dediğiniz şey Vanity Mirror. Şöyle değiştirmeyeceğim. Bu arada herhangi bir şeyi seçip X'de bastığınız anda direkt oluyor. O yüzden bunu kurduğunuz zaman, yani belki de test live'de böyledir. Ama hani böyle de kalabilir. Yani şuraya bir accept ya da ne bileyim bunu onaylıyor musun, onaylamıyor musun gibi bir şey olmalıydı. Çünkü bu direkt yazdırıyor abi. Hani çıktığın anda execute bitmiştir. Tipin mipin her şeyin değişiyor. Yeni yüzler geldi. Yeni saçlar geldi. Yeni bıyıklar geldi ki ben zaten bu yeni bıyığı kullanıyorum şu anda. Şu saç yeni miydi? Hatırlayamıyorum. Sanki bu vardı ama bu bıyığın yeni olduğunu düşünüyorum. Onun tam detayını karşılaştırma olarak ben bir yapacağım. Ama 7 tane bıyık, 9 tane falan bir şeyler gelmişti, okumuştum onları. Onlar hakkında size
ikinci videoda genel bilgi vereceğim ama şu an kabataslak şunu bilin ki yeni yüzler ve yeni saçlar, bıyıklar falan geldi. Şu çizginin kalınlaşmasından da zaten anlarsınız. Evet, bu video hala devam ediyor bu arada. Henüz bitmedi. O kadar geniş ki yani benim zaten cidden 10 saatimi aldı şu bütün olayı yapmak. Hani bayağı da yorucuydu bu arada. Üstümde de gördüğünüz gibi zaten belki başından beri anlamışsınızdır ya bu hangi renk falan filan, bu nedir gibi. Ben zaten şu anda size az önceki okuduğum yeni renkleri kullanıyorum. Burada da bir showroom gibi bir olay yaptım. Burada size renkleri teker teker göstereceğim fakat ablacığım sen neden çıktın orada? Ben seni koymamış mıydım oraya? Bunlar bir şeye kızmışlar. Buraya timsah mimsah kuş çok gelip gidiyor. Bunlar da herhalde o şekilde. Bu arada Türk bayrağı falan yapmak isterseniz yani Blood Red yani bu iş için gibi. Şöyle Rust Red'imiz var ki ben çok sevdim bu rengi. Hatta şöyle daha mı güzel inceleriz. İçe girebiliyor muyuz bu şekilde? Giremiyoruz galiba. Evet, Blood Red'imiz var. Yeni gelen renklerden. Rust Red'imiz var. Bu gördüğünüz renk Rust Red. Şu Blood Red. Faded Red. Beyaz gibi ama böyle rengin açılmış. Ya içinde kırmızılıkları var. Hani o RGB kanalından biraz kırmızı vermişler. Beyaza yakın çekmişler. Öyle bir red. Pure Orange. Gördüğünüz gibi bayağı bir turuncu. Tabii benim üstümdeki renk bu değil. Dirty Yellow. Şöyle yakınlaşayım. Ablanın göğüslerine bakıyor gibi oldu ama gerçekten bakmıyorum. Saçı da güzelmiş bu arada kızım. Şöyle Dirty Yellow'umuz var. Ben hep şu an oraya bakıyor gibi oluyorum ama. Full Yellow bayağı iyi bir renk bu arada. Bunu kullanmak istedim de çok sırıtır diye kullanamadım. Videodan önce gerçekten bunu biraz kullandım. Infectious Yellow bu da bayağı iyi. Ya çok iyi renkler gelmiş. Şöyle Muted Yellow. Tabii bu Muted Yellow'unu hissettiriyor ama şu an fade etti zaten. O yüzden o tamam okey. Evet, benim şu anda üzerimde kullandığım Sun Yellow abi. Şu geçişlere bakarsanız sarı, turuncu, kırmızı böyle yanıyor gibi yani. Bayağı hoşuma gitti. Ben o yüzden bu sarıdan bir tutam dedim ki alayım ya dedim. Bana verir misin dedim. O da dedi ya veririm nedir ki dedi. Admin moddan aldık. Şöyle devam ediyorum. Faded Yellow. Gördüğünüz gibi yine sarımsı hissiyat var ama genel olarak beyaz. Zaten çirkinmiş ablacığım. Seni değiştirelim. Hep de mor saçlı kızlar ya. Ben hep North'tan getirdiğim için böyle oluyordu. Velvet Purple bayağı karanlık bir mor bu arada. Yani çok böyle vampirik gotik bir şey yapacaksanız çok kullanmadan böyle ara çizgilerde falan verirseniz bu rengi bomba olur. Güzel bir renk. Ben de zaten moru çok severim bu arada. O yüzden bayağı hoşuma gitti morlar. Royal Purple. Şöyle. Sarı saçta da bayağı gidiyormuş. Aslında tam sarı da diyemeyiz ama öyle. Full Purple biraz pembe gibi. Yani belki de mordur bilmiyorum. Zaten mor rengi, mor dediğimiz şey mor değil aslında. Violet'tedir ya hani. Şunlar violet daha doğrusu. Bunlar violet evet de bu purple olabilir. Yani biraz maviliğini hissettiriyor. Yani içinde bir mavilik var yani. Şöyle bright purple bayağı güzel renk. Eflatun aslında. Parlak bir purple. Muted purple ki ben de üzerimde muted purple kullanıyorum bir kısmını. Şöyle gördüğünüz gibi.
Ve Faded Purple yine beyaz tonlarında ama morluk da varmış gibi. Evet, bu sadece pink. O garip pink, adamlar pink koymuş sadece. Ama iyi bir renk, yani gri silik, böyle hafif bir silik pembe, iyi bir renk. Evet, mavilere geçiyoruz. Night Blue, bu arada Midnight Blue demek ki ben aradan fazla kaçırmışım onu. Night Blue, parlament mavisi işte abi, yani adamlar parlament mavisini getirmiş. Bunu yapanı çok olacak. Hayvan gibi renk yani. Bence çok iyi. O kızın gözleri de maviye denk gelmiş. Şöyle full blue, bu da bayağı iyi bence. Yani belli yerlerde, hani böyle tamamında değil de belli yerlerde koyacaksın, aradan bir parlayacak, of dedirtecek yani. Belli renklerle belli şeyler, ara renk yapacaksın. Sky blue keza öyle ki ben bütün renkleri galiba bu şekilde öreceğim. Ee, ama güzel renkler. Şimdi şöyle baktığın zaman şöyle şu tarafa geçeyim, oradan geçiş olmuyor. Evet, şöyle Muted Blue gördüğünüz gibi. Silver Blue, ki bunu da kullandım. Bence iyi bir renk. Yani böyle gümüşümsü, mavimsi, şu uzaktan bakınca o gümüşü biraz hissedeniniz vardır. Yani şu ara geçişler, mara geçişler de var. Ben bayağı bir hoşuma gitti yani bu renk. Silver Blue. Şöyle Faded Blue. Birbirlerine benziyorlar. Aynı rengi kullanmış olamam değil mi? Uykulu olarak bunu yapmış olabilirim ya. Çok yordu bunlar beni. Tamam, bu Faded Blue. Sen Silver Blue musun acaba? Evet, bu da Silver Blue. Bayağı birbirine yakınlar. Gördüğünüz gibi. Gerçi şöyle yandan bakınca da hissettiriyormuş be abi. Aynen. Forest Green bayağı iyi. Şöyle askeri bir kamuflaj gibi falan bir şey yaparsanız yani bunları kullanın arkadaşlar. Şu Moss Green de gayet iyi. Ben öveceğim ya. Uf, yeşille sarı da ne uyumuş be. Abi çok iyi gitmiş. Değil mi ablacığım? Bayağı iyi gitmiş ya bu. Full Green, fıstık yeşili desek, fosforlu yeşil. Adidasçıları buraya alalım arkadaşlar. Abibas giyen arkadaşlar full green'i full kullansınlar. Neon gibi gezsinler ama iyi renk. Şimdi hakkını yemeyelim. Kanka sen nereye bakıyorsun? Siz nereye bakıyorsunuz arkadaşlar? Burada bir şey mi var? Benim adam da oraya bakıyor. Geçmiş olsun. Ee, Blighted Green. Şöyle. Bu da güzel. Abi Deep Sea Green. Baya iyi yani. Turkuazı adamlar vermiş ya. Demiş ki alın oynayın arkadaşlar. Süper gelişme size. Sırf şu renkler için bile oynanır. Ve Faded Green'le bu videoyu galiba sonlandıracağım ama sonlandırmadan önce şöyle size bir hızlıca page notlarından birkaç kısım okuyacağım. Şöyle bahsedeceğim birkaç bir şey var. Dediğim gibi Carpenter, Blacksmith bilmem ne, bunlara penetration, damage ve durability olarak geldi. Bunlara penetration olanlara Edge Smith, damage'lere Blade Smith, durability olanlara da Temper Smith deniyor. Carpenter'larda penetration olanlar Fletcher, damage olanlar Bowmaker, durability olanlar da Builder. Yani durability dediğimiz daha uzun süre dayanıklı şeyler yapanlar Builder, Bowmaker'larımız damage, Fletcher'larımız da armor penetration olanlar. Taskmaster'larda Driver ve Overseer diye bir şey var. Overseer Durability demiş. Driver'a da Conscious Damage demiş ama yani Taskmaster bir şey yetiştirirken nasıl durability'sini yüksek yapabilir? Ben de henüz bilmiyorum.
deneyeceğim. Bunların hepsini deneyeceğim. Şimdilik sadece bilgilendirmek amaçlı okuyorum. Presslerde yani bu dinlere koyduklarımızda konfesör var. Damage'i yüksek gelecek olanlar. İşte dagger magger yaparsınız daha yüksek damage yapar. Sensual var. Durability'si yüksek. Guardian var. Armor yüksek. Armorlarımızdaki isimler de şöyleymiş. Sheltwright'lar Sheltwright'lar armor yüksek yapıyor. Scoutwright'lar weight düşük şekilde yapıyor. Yani bunu söylememiş olabilirim bu arada. Galiba evet o armor kısmında evet söyleyeceğim başka bir şey daha var demiş. Onu da videonun sonunda söylemiş olayım size birazdan. Scoutwright'lar weight'leri daha düşük şekilde yapıyor. Temperwright'lar durability'si daha yüksek yapıyor. Şöyle size gece olmuş. Gelmişken zamanı bir göstereyim orayı. Hızlıca oraya bir ulaşabilirsem. Bu biliyorsunuz ki bir armor craft etmeden önce padding yapmamız gerekiyor. Paddingler tamamen değişmiş durumda. Yani tamamen değişmiş durumda. Mesela siz bir şey yapmak istiyorsunuz. Bu mesela ne yapıyormuş? Derketo Dancer yapıyor. Gördüğünüz gibi light padding böyle oluyor. Padding yazalım şuraya. Böyle yazılmaz tabii. Yazamadık. Biz vermedik mi perk? Öyle hızlıca vereyim ben. Yani şu an yapabiliyor olmam lazımdı ama ilginç. Pardon. Evet. Şöyle light paddinglerimiz artık yani hatırlarsınız ki işte kolluğu başka yap, şunu başka yap. O bitti. Şu artık bizden malzemeleri istiyor. Şöyle gördüğünüz gibi Hardened Leather, Elephant bilmem ne, Heavy. Padding bildiğimiz artık bez parçasına dönüşmüş durumda. Sen diyelim bir armor yapacaksın. Armor artık şöyle padding istiyor. Bu arada Expansional ve Flawless da kalktı. Yani şu an üzerinizde varsa onlar değişmeyecek, kalacaklar. Ama onların bonusları artık şu gördüğünüz weight, yani şu weight'i düşüren şey, bu durability arttıran armor, şu da defansifini yüksek armor verdiğin armor. Artık o flawless'ı, expansional'dır. Trallara geçti. Ve gösterebileceğim paddinglerden heavy var. Light. Medium'da bulamadım galiba. Medium'da buldum. Medium'da bu şekilde. Yine malzemesini istiyor. Medium padding'i bir istiyor. Mesela şuralarda artık değişmiyor. Yani o eziyetten de kurtulduk. Bu arada birkaç leak de yani şu ana kadar izleyenler için söyleyeyim. Birkaç leak de gördüm. Galiba oyuna müzisyen de gelecek ki ben bunu çok istiyordum. Müzisyen sonra mason yani siz üzerinize artık taş yapmayı bırakıp taşları siz AFK iken de birisinin yapabileceği bir şey olacak. Sonra bir lighter mı denir? Elinde ışıkla gezen birisi olacak galiba. O tip bir de trader olacak, merchant. Birkaç değişik bir şey gelecek ya oyun. O leakleri de birkaç sonraki videoda ekleyebilirim. Evet. En son patch notlarını okuyorum. Bu arada Fluid Press sistemi de değişiyor. Bir de şu var ki artık balıklar AFK şekilde size gelmeyecekler. Yani içine malzeme koymanız gerekecek. İşte arıdır, şudur, budur. Onun da videosunu çekip göstereceğim ama şöyle bir kabataslak bahsedeyim. Balıklar AFK şekilde olmayacak artık. İçine Handful Insect, Worker Bee, Fat Group bilmem ne bunlardan koymanız gerekecek. Şöyle size biraz şu kısımdan okursam. Evet, hızlı bir şekilde bahsedecek olursak Flawless'lar kalktı. Item quality'ler artık Trall'lar tarafından yapılıyor. Eski şekilde değil. Fishing trap'ler tamamen değişti. İçine artık yem koymanız gerekiyor. Yem koymadan hiçbir şekilde otomatik getirmiyor. Ve koyduğunuz yemlere göre farklı oranlarda farklı balıklar geliyor. Resin artık
bütün ağaçlardan alınabilir diyor. Pickaxe ve pickle Iron Tier veya üstü, yani şu biraz daha iyi ağaçlardan, pardon, resin her ağaçtan düşmüyor ama Iron Tier ve üstü olan bütün ağaçlardan düşüyor. Bark ise bütün ağaçlardan alınabilir halde pick ve pickaxe'la. Aldığınız miktar sizin kullandığınız tool'a göre değişecek. Sonra resim de evet her ağaçtan düşebiliyormuş, artık lokasyon fark etmesin. Ben yani karıştırdım herhalde yerlere. Bark da öyle, resim de öyle. Bu arada Turtle bebeklerinden elde edilen et miktarında bir sıkıntı varmış. Onu fixlemişler. Liquid Press oil'lar artık tamamen değişmiş. Unzipping fishlerden 10 tanesinden 1 oil. Savory fishlerin 5 tanesinden 1 oil. Exotic fish'ten de 1 oil. Birebir şeklinde. Bu arada şunu da göstereyim. Yere gelmişken feed'lerde de bir değişiklik var. Attribute'larda. Şöyle gördüğünüz gibi 20 level perk'i değişmiş durumda. Burada Hard Worker vardı. Daha fazla hızlı bir şekilde kırıyordunuz. Fazla değil de hızlı bir şekilde kırıyordunuz. Bu 30 level'a çekilmiş. 20 level'a da artık sizin bu su torbalarınız daha az su yapıyor. Tüketiyoruz içtiğiniz zaman. Böyle bir perk gelmiş. Yani şu Animal Harvesting vardı ya, daha fazla deri falan çıkıyordu. O kalkmış durumda. Yanılmıyorsam buralarda birkaç bir şey olacaktı ama şöyle hardcore bir şey değildi yanılmıyorsam. Yine de ben onları incelerim. Şuna devam edeyim. Efficient Butchery kalkmış durumda. Bu arada Searchers dediği bu dönen girdaplar var ya, World Wide Search ve normal Search'lar. Onların spam rate'leri çok kötüydü. Onda bir fix'e gitmişler. Hatta bunun için mod falan çıkmıştı. Yani o modu kursak mı kurmasak mı diyorduk biz bizim serverda. Adamlar onun fix'ine gitmişler. Artık Wild Search'larda sadece Tier 1 vardı. Ondan bir kurtulmuş. Artık bunların içinde Tier 2 ve Tier 3 de çıkabilecekmiş. Wild Search'larda %85'te Tier 1, %15'te Tier 2, %5 şansla Tier 3 çıkabilecekmiş. Ve 2 tane Crafter spamlanabilecekmiş bir tane Perch'ten. Ve şeylerde, bu Ley Shrine'larda çağırdığımız search'lerde nasıl bir değişiklik olmuş onu da yazmışlar. 200 pointlik search ile Tier 1 %55, Tier 2 %30, Tier 3 %15 şeklinde 400 point search ile Tier 1 %20, Tier 2 %30, Tier 3'te %50 şeklinde 1000 pointlik search ile Tier 1 %5. Gerçekten bu iyi olmuş. Biz yani 1K'lık search çıkartıp içinden Tier 4 alamadığımız falan olmuştu. Bu iyi gelmiş. Tier 2 %15, Tier 3 %55 ki genellikle Tier 3 olacak. Yani 2 tanesinden biri kesin Tier 3 olacak. 4 tanesinden biri de Tier 4 olacak şekilde Tier 4'e de %25 vermişler. Onun haricinde bir ton balans yapılmış. Yani çok büyük bir değişikliğe gidilmiş oyunda. Balansları okumayacağım. Hani yani bunu bilmeseniz de oyun zaten iyileştirilmiş halde. Yani bug'lar onlar fixlenmiş. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Ben weapon damage'lerini, armor damage'lerini, ondan sonra fluid press'leri, fish trap'leri falan başka bir videoda çekerim. Şu anda zaten bu video 1 saate falan yaklaştı herhalde. Bayağı uzun bir video oldu. O yüzden şu ana kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenin. Yani size kalmış. Ama lütfen yorum yapın, yani beğenmediğiniz yerler varsa veya istediğiniz bir şeyler varsa bunu yorumlarda bana belirtin ki ben de bir sonraki videolarda daha efektif, daha uzun kaldıysa bu videoyu daha kısa şekilde yapmaya çalışırım.
daha az gösterdik mi falan düşündüysen. Yani 1 saat yapmaya karşı bize 10 saat çekin derseniz belki 10 saat çekerim. Bilmiyorum. Ona göre bir feyz alırız. Bir şeyler yaparız. Siz yorum yazın. Bana fikirlerinizi aktarın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim. Esen kalın.